Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Tayfun Uysal. Tayfun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Nasılsınız? olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Bugünkü hocam konumuz rinoplasti. Rinoplasti, septoplasti ya da septorinoplasti diye kavramlar var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Aralarındaki farkları anlatır mısınız? Rinoplasti burnun dış görüntüsünü değiştiren, yani burun estetiği ameliyatı. Sadece dış görüntüyle ilgili. Septoplasti burnun içinde ortada bölme vardır. İki taraftan eşit hava gider. O septum denilen kemik ve kıkırdak dokunun eğri olduğu durumlarda ona yapılan ameliyata da septoplasti diyoruz. Onun asıl amacı da rahat nefes almak. Eğer hem rinoplasti yani dış görüntü hem de içteki o eğriliği düzeltme, nefes açmayla ilgili bir ameliyat yaparsak hepsinin toplamına da septorinoplasti diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günümüzde de en çok tercih edilen ve merak edilen, hatta çok da fazla uygulanan yöntemlerden bir tanesi rinoplasti. Ben onun üzerinde durmak istiyorum biraz. Rinoplasti kimlere yapılır? Bir de bunun yaş kriteri var mı? Rinoplasti, burnumun şeklini beğenmiyorum diyen herkese yapılabilir. Bu tamamen kişisel bir tercihtir. Yani kesin olarak şuna yapılır, buna yapılmaz diye bir durum yoktur. Üst yaş sınırı yoktur. Her yaşta, ileri yaşlarda bile yapılabilir. Hatta bir kongremizde Amerika'da 85 yaşında rinoplasti olmuş bir hastanın sunumunu yapmışlardı bizim ulusal kongrede. Amerikalı bir doktor. Yani her yaşta yapılabilir. Alt yaş sınırı var. Şimdi bu daha önce sadece 18 yaşın üzeri deniliyordu. Daha sonra bazı çalışmalarda bazı arkadaşlarımız 17 yaşta, hatta kızlarda 16 yaş, erkeklerde 17 yaştan itibaren yapılır denilen konuşmacı arkadaşlarımız var. Yani doktora göre değişiyor ama ortalama 17 yaşından itibaren yapılabilir. Hocam peki mevsimsel olarak da hangi mevsimler daha uygun? Yazında yapıyor musunuz ya da yapılır mı? Evet. Şimdi rinoplasti aslında genel olarak bütün ameliyatlar her mevsimde yapılır. Eskiden yaz aylarında yapılmazmış. Enfeksiyonlar daha sık olurmuş. Ondan kalan bir halk arasında şöyle bir inanış var. İşte yaz aylarında ameliyat yapılmaz gibi bir gelenek kalmış. Bize hastalarımız soruyor bunu. Şu anda öyle bir şey yoktur. Her mevsimde, yazın en sıcak zamanda da, kışın en soğuk zamanda da bu ameliyatlar yapılır. Mevsim faktörü yoktur. Ben yaz aylarında yapılmamasını biraz da şuna bağlıyorum. Belki eski meslektaşlarımız yazın tatil yapmak için, evet. Ameliyatı da kaçırmamak için yazın ameliyat mı olur deyip. Gerçekten o var. O da yani faktörlerden bir tanesi. Ama seyircilerimiz yazın da yaptırabilecekleri, gönül rahatlığıyla yaptırabilecekleri kesinlikle yaz aylarında da çok rahatlıkla yapılabilir. Yaptırabilirler. Peki hocam ne kadar sürüyor bu ameliyat? Rinoplasti ameliyatına karar verdik, geldik, uygun buldunuz, giriyoruz. Ne kadar sürer bu ameliyat? Şimdi benim yaptığım ameliyatlar 2 saat, 2 saat 15 dakika civarında ortalama. Bazen tabii hastanın burnuna göre bu değişebilir, daha uzun sürebilir. Daha kısa sürede yaptığımız da var. Ama mesela bazı meslektaşlarımız daha kısa sürede yapan da var, daha uzun yapan da var. Genelde 2 saat, 2 saat 15 dakika, 2,5 saat civarında sürer. Peki hocam ameliyat sonrası yüzdeki şişme ve morarma oluyor mu? Oluyorsa ne kadar zamanda geçiyor ya da önlemek için neler yapıyorsunuz? Şimdi ameliyat sırasında mutlaka bütün hastalarımızda oluyor, az ya da çok. Bu hastanın cilt özelliğine bağlı, doktorun yaptığı tekniğe bağlı, kullandığı aletlere bağlı. Ama bence hasta faktörü birinci sırada, hastanın cilt özelliği birinci sırada. Bir haftada iyileşen de var ama çoğu hastamızda 10 gün 15 gün şişmeler ve morarmaların sürdüğünü görüyorum. Bir haftada geçen hastalarımız da var, 3 hafta 4 hafta süren de var. Yaptırmak isteyen çok da fazla insan vardır şu anda eminim ve pür dikkat bizi dinliyorlardır. Ameliyat sonrası için bir sorum olacak size. Merak edilen sorulardan bir tanesi. Hapşırma hissi gelirse evet. Ne yapılması gerekiyor veya ne oluyor bunun sonucu? Şimdi burun ameliyatından sonra burun içine tampon koyuyoruz. Özellikle o tampon hapşırma hissini biraz daha provoke ediyor. Hastalarımız bize çok sorarlar. Hapşırma hissi geldiği zaman çok rahatlıkla hapşırabilirler. Fakat burada hastanın dikkat edeceği şu, buruna baskı vermeden, basınç vermeden direkt ağzından rahatlıkla hapşıracak. Ağzını açıp çevreden etkilemeden, gerekirse yani kolunu şöyle yapıp hapşıracak. Burnuna basınç yapmadan ona dikkat edecek yani. Sadece ağzından rahat bir şekilde hapşıracak. Hapşırmayacağım diye kendini tutup sıkıp daha kötü bir Sıkmayacak. sonuca sebep olabilir değil mi? Kendini sıkmayacak. Burnuna da basınç vermeden ağızdan rahatlıkla hapşıracak.
Peki hocam gözlük kullanan hastalar için gözlüğü ne zaman takabilir? Gözlük engel midir bu ameliyata? Evet. Gözlük ben 2 ay kullanmamalarını öneriyorum. Eğer mutlaka kullanması gerekiyorsa lens takmasını öneriyorum. Hatta ameliyattan önce söylüyorum. Önce gidip lens alıyor hastamız, onu bir alıştırıyor gözünü. Eğer mutlaka takması gerekiyorsa bazen şöyle bantla, alnına o gözlüğü bantla yapıştırmasını öneriyorum. Yani çok zorunlu durumlarda kullanması gerekirse. Hocam peki mevsimlerden de bahsettik. Dedik ki yazın uygulanabilir mi, sadece kışın mı uygulanabilir? Siz bizi aydınlattınız, yaz-kış uygulanabilir dediniz. Peki uygulamadan sonra ne kadar süre denize girmemeli yaptıran kişi? Bir de güneş ışınlarından korunmalı mıyız? Güneş ışınları zararlı mıdır bu işlem sonrasında? Şimdi 2 ay güneşten korunmalı. Yani şöyle sadece burnunu korumalı. Bütün vücudunu değil. Ben hastalarıma 1 ay sonra denize, havuza girebilirsiniz diyorum. Fakat burnunu güneşten korumak şartıyla. Mesela normal denize, havuza girer, şapka takacak. Şapkayla burnunu güneşten koruyacak. Vücudu güneşlenebilir. Denize, havuza girdiğiniz zaman bile suda eğer uzun kalacaksanız şapkayla denize girin diyorum. Ama kısa süre girip çıkacaksanız şapkasız girip çıkıp hemen tekrar şapka takıp burnunu güneşten koruyacak 2 ay. 1 ay sonra girebilir ama korumak şartıyla denize, Peki havuza. tam iyileşmemiz ne zaman olur? Şimdi hastaların burun estetiğinden sonra tam iyileşmesi, yani benim sürekli burnum artık bu şekilde, şekli değişmeyecek demesi için 1 yılın dolması gerekiyor. Fakat ortalama 3 ay sonra %80-85 gibi şekli ortaya çıkmış oluyor. Oturuyor ve iyileşme süreci Evet. aslında hemen hemen tamamlanmış. Evet, 3-3,5 ayda kabaca şekli belli oluyor ama 1 yıl dolmadan son hali meydana çıkmaz. Peki hocam ameliyattan sonra hastalara spreyler öneriyor musunuz? Özellikle nefes alması açısından. Tabii. Ameliyattan sonra okyanus suyu dediğimiz şu hazır satılan preparatlar var. Onlardan öneriyoruz. Onun dışında hastanın durumuna göre başka ilaçlı spreyler de önerebiliyoruz. Bazı işte farklı ilaçlar da öneriyoruz. İşte antibiyotik, ağrı kesici, antialerjik haplar öneriyoruz ayrıca. Peki ameliyattan önce yapılması gereken şeyler var mı? Hastalarınız gelmeden önce şunları yapsınlar dediğiniz önerileriniz var mıdır? Evet. Şimdi ameliyattan önce özellikle 10 gün ağrı kesicileri kullanmamalarını istiyoruz. 10 gün önceden sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını öneriyoruz ve 10 gün önceden gelen alkolü bırakmasını öneriyoruz. Ameliyattan sonra da bunları bir hafta kullanmamasını, sigara, alkol ve aspirin ve benzeri ilaçları 1 hafta kullanmamasını tekrar ameliyat sonrası öneriyoruz. Peki hocam ameliyat sonrası hastaya ağrı kesici veriyor musunuz? Evet, veriyoruz. Yani çok fazla ağrısı olmuyor. Hafif ağrısı oluyor ama o bile olmasın diye ben veriyorum ağrı kesici. Peki hızlı iyileşme için bir beslenme düzeni, disiplini getiriyor musunuz? Yani şöyle beslenirsen daha hızlı iyileşirsin veya çok daha rahat, konforlu geçirirsiniz bu süreci diyebiliyor musunuz? Hayır, yani ben önermiyorum. Fakat şimdi teorik olarak çok fazla, hatta ben web sayfamda da yazdım. Çok fazla işte şunu yemeyecek. Bildiğimiz bütün meyve sebzeleri şunu yemeyin, bunu yemeyin ama o kadar çok liste var ki şu anki bütün yediğimiz meyve ve sebzelerin neredeyse 3'ü sakıncalı. Hatta ameliyattan önce ve sonra yasaklansın deniliyor. Fakat ben bunun pratikte çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hastalarıma öyle bir öneride bulunmuyorum. Hocam biraz daha teknik konu sormak isterim. Çok ince derili ya da çok kalın derili hastalarda dikkat ediyor musunuz? Bunlara özel bir şeyler yapıyor musunuz? Evet, yani şöyle kalın derili hastalarda iyileşmemiz daha zor ve daha problemli oluyor. Yani belki ameliyat sırasında teknik bazı yaptığımız işlerde bazı küçük farklar olabiliyor. Ama hepsini de sonuçta yapıyoruz. Ama kalın derili olanlar daha problemli ve daha zor iyileşen hastalarımız oluyor. Peki hocam, şimdi spor alışkanlığı olan kişiler var. Böyle hani hiç hayatından sporu çıkarmak istemeyen, o birkaç gün bile onlar için çok değerli oluyor. Ama onlar da tabii rinoplastiği yaptırmak istiyorlar. Onlar ne zaman spor hayatlarına devam edebilirler? Evet. Şimdi 1 hafta sonra normal yürüyüş yapabilir. Hatta tempolu hızlı yürüyüş de yapabilir. Fakat ağır sporları 1 ay yapmamasını öneriyorum. Mesela koşuyu bile 1 aydan önce yapmamasını söylüyorum. Her türlü sporu 1 aydan sonra yapabilir. Hocam ne zaman uçağa binebilirler? Uçağa normalde 1 hafta sonra binebilir.
Çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz çok deneyimli ve tecrübelisiniz çünkü bu konuda. Verdiğiniz güzel teşekkür bilgiler için ederim. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Bugünkü program konumuz kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Tayfun Uysal'ıydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.